Merhaba, hoş geldiniz. Bugün nefis bir çeşni yapıyoruz. Bulyon kullanmak ve satın almak yok arkadaşlar. Sebzeden harika, sağlıklı bir çeşni oluşacak. Bu çeşniyi çorbalarınızda, yemeklerinizde tuz yerine kullanıp tatlandırabilirsiniz. Çok sağlıklı ve ekonomik. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Önce soğanlarımızı şöyle kuru soğanlarımızı dörde bölüp kasemize alıyoruz. Çünkü hepsini zaten robottan geçireceğiz. Sadece robottan kolay geçmesini sağlamak için biraz ufaltıyoruz. 2 adet kapya biberim var. 3 adet de yeşil köy biberim var. Bunların da hepsini biraz ufaltacağım. Arzu edenler, ben evdeki malzemelerle yapıyorum. Ama normalde hazırlık yapmak istiyorsanız önceden kereviz sapı, havuç ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Çok yakışır, çok güzel kokar. Çok sağlıklı ve çok faydalı olacağını düşündüğüm bir tarif. Umarım hepiniz faydalanırsınız. Şimdi bu biberlerimi de biraz ufaltıyorum. Dediğim gibi robottan kolay geçmesi için. Hepsini yan yana diziyorum. Yarım demet maydanozum, çeyrek demet de dereotum var. Kereviz sapı bulabilirseniz inanılmaz güzel bir koku ve lezzet katıyor. Ben çoğu zaman kereviz sapı ve havuç da koyuyorum çünkü. Çok lezzet verecek hepsi. Hemen şurada alta gizlenmiş 6-7 adet sarımsağım var. Sarımsaklarımı da ufaltacağım. Ben sebzelerimi yıkadım, güzelce hazırladım. Onlar da altlarda kaçmış. Bunları da ufaltıyorum hemen. Zaten dediğim gibi robottan geçeceği için çok fazla kesmemize gerek yok. Maydanozumuzu da aynı şekilde, dereotumuzla birlikte şöyle azıcık hemen ufaltıp diğer sebzelerimizin yanına koyuyoruz. Şimdi robottan geçirebiliriz. Evet, bütün sebzelerimizi robotumuzun içerisine koyduk. Güzelce çekeceğiz. Evet, sebzelerimizi çektik. Çok fazla sulandırmayacağız. Sonra fırına girdikten çıktıktan sonra çünkü bir daha çekeceğiz. Evet, robottan geçirdiğimiz sebzeleri bir yağlı kağıt serdiğim tepsime yayıyorum. Güzelce inceltmeye çalışıyorum ki her yeri güzelce kurusun. Üst üste fazla binmesin. İyice yayıyoruz. Fırınımı 100 derecede fanlı olarak açtım. Şimdi fırınıma yollayacağım. Yaklaşık bir 2-2,5 saat. Fırınımın kapağına çok hafif aralık bırakarak bu çıkan fanla çıkan buharın tamamen fırının içinden çıkıp bu sebzelerin suyunu kurutacağım. Bir girsin çıksın görüşeceğiz. 100 santigrat derecede fanlı ayarda tam 2,5 saat fırınımın kapağı birazcık açık bir şekilde harika bir şekilde kurudular. Şimdi biraz ılınsın. Hemen robota geçiriyoruz. Şimdi çeşnimizi robotumuzun içerisine aldık. Hemen 2 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. 1 tatlı kaşığı da tane karabiber. Şöyle göstereyim. Biraz da çok az biberiye atacağım. 1 yemek kaşığı da biberiyemi koydum. Şifasından da kokusundan da lezzetinden de faydalanalım. Şimdi biraz daha robotumdan bunları geçireceğim. Evet, çekme işlemim tamamlandı. Harika bir çeşni oldu. Hemen göstereceğim size. Evet arkadaşlar, harika çeşnimiz hazır oldu. Gördüğünüz gibi size böyle göstermek istiyorum daha yakından. Nefis bir tatlandırıcı, bulyon ve çeşni. Hem ekonomik hem ucuz.
daha sağlıklı, daha leziz kendi çeşitlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi mevsimine göre arzu ederseniz kereviz sapları, havuç gibi sebzeler de koyup daha da lezzetlendirip kokulandırabilirsiniz. Bu çeşniyi mutlaka yapın arkadaşlar. Sakın bulyon tablet kullanmayın. Onlar zehir, çok zararlı ve aynı zamanda bu ekonomik koşullarda bu şekilde yapıp özellikle yazdan yapıp kışa saklamak çok daha ekonomik, çok daha lezzetli oluyor. Şimdi bu kavanozdaki gördüğünüz çeşniyi sabaha kadar ben biraz üzerine bir tülbent koyup güneş gören havadar bir yerde bekleteceğim. Ondan sonra da kavanozlayıp kapatacağım. Çeşnimiz hazır. Afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir ve evlerinizde siz de denersiniz. Malum artık Ağustos'un ortasına geldik. Kış hazırlıklarına başlamak zorundayız. Hadi bakalım tarifler arka arkaya gelsin. Siz de denemeye devam edin. Videomu beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zili çok çok önemli. Her seferinde defalarca söylüyorum. Sıkılmayın lütfen. Eğer bildirim zilini açarsanız tariflerimiz hiç kaybolmadan paylaşır paylaşmaz size bildirilir. Hem de bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Videolarımı ne kadar beğenir ve sosyal medyalarınızda paylaşırsanız da pek çok kişi bu videoları izlemiş olur. Bana destek olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Ağzınız hep bu çeşni gibi tatlı ve lezzetli olsun. Hoşça kalın.